Herkese günaydın. Şimdi dün akşam Fed'i atlattık. Fed kararı sürecinde dolar endeksi şu Mayıs ayında başlayan yükselişinin, şu kanal hareketinin kanal üst bandına kadar bir yükseliş gerçekleştirse de sonra tekrar geri geldi. Hatta şu üçgenin içine girdi fakat güne tekrar üçgenin dışında başladı. Fakat artık bizim burada esas önemli olan tabii bu üçgenin desteği olacak. Çünkü yukarıda kanal üst bandının direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Fakat esas önemli bölgemiz 95 ve 95-26 aralığı olacak. Şimdi şu FED kararları ile ilgili biraz bilgi vereyim. Geçen ay FED 15 milyar dolarlık varlık alımlarında azaltıma gitmişti. Bu 2022'nin ikinci yarısında faiz arttırım sürecinin başlayacağını düşünülmesine sebep olmuştu. Fakat daha sonra enflasyonla ilgili geçici enflasyonun o geçici kısmını çıkartmış olması varlık alımlarındaki azaltımı arttıracağı düşüncesine sevk etti bütün ekonomistleri. Dolayısıyla 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyordu. Fakat dünkü toplantının sonucunda bu 20 milyar dolarla sınırlı kaldı. Dolayısıyla ekonomistlerin beklediğinden daha geç bir tarihe ertelemiş oldu faiz arttırımlarını. Bu da tabii dolar endeksinde bir satış getirdi. Yani olay tamamıyla FED ne zaman faiz arttıracak konusuna kilitlenmiş durumda. Tabii bu dünkü hareket altıncıları oldukça memnun etti. Özellikle gram altın zaten dolardan dolayı bir güç kazanıyordu. Dolar endeksindeki geri çekilme ons altında yükselttiği için gram altın artık katmerli kazandırmaya başladı. Şimdi gelin bizim dolar Türk lirasına bir geçelim. Ciddi bir alım gelmiş. Şu süreçte bahsettiğim 15-20 hedefine de ulaşılmış durumda. Yani Allah sonumuzu hayretsin demekten başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Evet, neyse, bugün faiz kararı ne olabilir? Valla dün akşam Twitter'da artık 300 bas puanlar falan konuşulmaya başlandı. Fakat öyle bir yol ayrımına geldik ki bugün faizler sabit tutulursa başka bir ülke olacağız. Faizler indirilirse yani artık ne diyeceğimi bilemiyorum o konuda. Çünkü sistemik risk dediğim olguyu çok fazla kavradığımızı zannetmiyorum. Araştırmanızı öneririm. Yani ülkelerin sistemik riske girmesi ne demek? Ne gibi sonuçlar doğurur? Bunları bir araştırıp öğrenmek gerekiyor. Çünkü bu gidiş değil gerçekten. Ve açıkçası bugün eğer faiz indirimi gelirse ben Cumhurbaşkanı'nın siyasi bir intihara giriştiğini düşünmeye başlayacağım artık. Seçilemeyeceğine kesin kanaat getirdiğini düşünüp konuyu başka bir yerlere taşımaya başladığını düşüneceğim. Daha fazla da konuşmak istemiyorum çünkü video çekmeye devam edebilmek istiyorum. Yani artık şu ana kadar söylediklerim bile sıkıntı yaratabilir korkusunu taşıyorum açıkçası. Çünkü bir de hani az aboneli yeni bir kanal olduğu için burası o tür kanalların üstüne gelmeleri daha kolay oluyor. Çünkü arkalarından sürükleyecekleri bir kitle yok ama daha fazla da açıkçası konuşup riskimi arttırmak istemiyorum. Yani umarım bugün faiz indirimi gelmez, faizi sabit tutarlar. Hatta keşke bir faiz arttırımı gelse de. Yani çünkü şunu anlamıyoruz bakın. Şu an daha fiyatlara 10 liranın üstündeki kurlar yansımadı. 10 liranın üstündeki kurlar yansırsa başımıza neler geleceğini, neler yaşanabileceğini kestirmek çok zor. Evet, şu an bir fiyatlara bakalım, grafiklere bakalım. Bize neleri gösterecek. Şimdi şurada bir oluşumumuz oldu. Yukarıda 14.63'ler, aşağıda 13.65'ler. Şimdi şu yükseklik kadar da bir yükseliş beklenebilir. Bu da 15.80'leri hedefe alıyor.
Tekniğin bize söylediği yukarıda 15.80 hedefli bir yükselişin devam edeceği. Şu an aşağıda artık yeni destek seviyelerimiz oluşuyor. 14.63'ler şurada bir artık şu tepeden ve şu süreçte oluşturduğu bir destek bölgemiz var. Yine şu hareketli ortalamaları kontrol edeceğiz. Ve aşağıda nihai destek, önemli destek seviyemiz 13.69'da 13.65 aralığında olacak. Yani bu bölgenin altı artık yani ancak bir faiz indirimi gelmez, sabit tutarlarsa gerçekleşebilecek hareket bunlar. Aksi takdirde yukarıda 15.80 grafikler hedef veriyor ama yani orada bile kalır mı çok kestirmek mümkün değil açıkçası. Bir de faiz kararından sonra yapılan açıklama çok önemli olacak. O açıklama metnini Merkez Bankası'nın web sayfasına girip ulaşabilirsiniz. O açıklama metninde önümüzdeki süreçte faizin ne olacağına yönelik söylemler kurdaki hareketin boyutunu belirleyecektir. Evet, açıkçası daha fazla söyleyecek bir şey ben bulamıyorum. Yani oturup bekleyeceğiz saat 2'ye kadar. Faiz kararı öncesinde kurda hafif bir geri çekilmeler olabilir. Yani geçmiş faiz kararlarında hep bu oldu. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.